Son diyorum. Bu son diyorum ve çekiliyorum. Fakat şöyle bir şey oluyor. Senelerle, yıllarla değişiyor her şey. Bir resim hiç değişmiyor. Tamam bu diyorum. Bu bitmiş. Fakat bazen bir bakıyorum, 3-4 sene sonra burada bunun eksik olduğunu hissediyorum. Yeniden önüme alıyorum ve yeniden çalışıyorum. Son. Nerede son var ki? Değil mi? Hiçbir şeyin sonu yok. Hepimiz sonsuzluğun parçasıyız. Her şey ölümlü esasında, dünyadaki. Bundan sonrasını bilemeyiz. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Çeşitli düşünceler var. Enerji olduğumuz, enerjinin dönüşeceği. Bu konuda düşünmemeyi tercih ediyorum. İnanır mısınız? Bilmiyorum. Ben hiçbir cenazeye gitmem. Neden? Bana seyahate gitmişler gibi geliyor. O sayede o yok oluşu pek fazla hissetmemeye çalışıyorum. Yok oluşlar üzücüdür. Eğer içinizde hissederseniz ve sonunu da bilemiyoruz ayrıyeten. Hakikaten yok mu, olunuyor, olunmuyor mu? Üzerine fazla düşünmeyelim. Sonsuzluk bence evren. Tüm evren sonsuzluk. Ucunu bucağını bilmediğimiz evren ve biz de onun içindeyiz. Hepimiz birbirimizle ilişki halindeyiz. Evrendeki bütün her şey birbiriyle ilişki halinde bana kalırsa. Sonsuzluk. Başka hatları da var sonsuzluğun. Kelimelerle duygularımı anlatabilseydim yazar olurdum. Kelimelerle anlatmam mümkün değil. Resmin karşısına geçtiğim zaman mutlu oluyorum, farklı bir evrene geçiyorum. O evrende burası böyle olması lazım, şurası şöyle olması lazım. Kendi kendime hareket ederek kendi doğrumu bulmaya çalışıyorum resimde. Kendi beynimdekileri çıkartmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum. Yeterli değil, uğraşıyorum. Hep uğraşıyorum. Ve resim yaparken çok mutlu oluyorum. Bunun nedeni evrendeki yaşantımız bayağı üzücü olaylarla dolu. O üzücü olaylardan resim yaparken tamamıyla dışına çıkıyorum. Orada mutlu oluyorum, orada yaşıyorum. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ekspresyonist sanatçı olduğum söyleniyor. Hiçbir gruba girmek için resim yapmadım. Belki ileride benim grubum değişir. Belki benim grubuma başka bir isim verirler. Ben içimden geldiği gibi resim yapıyorum. Ve bu içimden gelen resim eğer ekspresyonistse, duygularla resim yapan gruba giriyorsa ekspresyonisttir. Ama bana sanki biraz farklıymış gibi geliyor. Yani ekspresyonist ressamların resimlerine bakıyorum, benimkinden farklılar. Belki yeni bir akım, belki bilemiyorum. Seyirci ve sanatla uğraşan kişiler bunu belirleyecekler. Belki de zamana ihtiyacımız var. Zamanla her şey daha değişebilir. Şu an için olan bütün gerçekler ileriki zamanlarda devamlı değişiyor. Resimlerimde derinlik olduğunu çok kişiden duydum. Ben burada derinlik yapayım diye resim yapmıyorum. Resim öyle çıkıyor. Duygularım resimler.
Resimlerim, duygularım benim. Yani nasıl söyleyeyim size? Çok zor anlatması. Yani bunu bana o kadar çok kişi soruyor ki resimleri yaparken ne düşünüyorsunuz, burada ne var? Ben buyum, resimlerim benim. Ama siz baktığınızda siz resimlerimsiniz. Yani herkesin duyguları resimlerin karşısında farklı. Onun için resimlerime ben isim koymam. Kimi orada sonsuzluğu görür, kimisi bir tane ağacı görür. Esas amaç, esas bir sanatçının istediği bence, benim daha doğrusu istediğim mutlu olmasıdır. Resme bakarken bir parça içinde mutluluk duyabilse benim için yeterlidir. Çevreden renkli bir kişiliğim olduğunu söylüyorlar. Ben tülinim. Tülini tanıyorum. Renkli, siyah, beyaz, o, bu, şu diyemem. Kendimi çok incelemiyorum. Yaşıyorum sadece. Hayatı yaşıyorum. Bir hayatı yaşayışım var, bir de resmim var benim. Hayatı şartlarına, yaşanması gerektiği şekilde yaşıyorum. Ama bundan da bir sıkıntım yok. Yalnız şunu söyleyeyim, çok büyük bir sevgi doluyum. İnsanları ne kadar kızarsam kızayım yine de seviyorum. Hayvanları seviyorum. Doğayı seviyorum. Çok eski bir okuma geçmişim var. Bayağı okudum. Bir tülinim yani, ben bunu nasıl anlatacağım size? Hiçbir zaman. Beni hiçbir zaman korkutmuyor. Onunla varım zaten. Ben her gün resim yapıyorum. Her gün çalışıyorum. Çalışmak da demeyeyim. Çalışmak demeyeyim buna. Farklı bir evrene geçmek diyelim. Evet. Benim için hiç yorucu değil. Fakat ara veriyorum. Bir süre çalıştıktan sonra bakıyorum. Burada bunun olması lazım, burada bunun olması. Beyne hayranım bir kere. Zaten beynin iç yapısı evrenin iç yapısıyla aynı. Çok farklı bir olay bu. Ona ulaşmak için değil, zaten içimizde olanı becerilerimizle dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Ne kadar becerimiz varsa o kadar dışarı çıkartabiliyoruz. Bence bütün sanatçılar sonsuzlukla bağlantı halinde. Bütün insanlar aynı zamanda. Tüm insanlık sonsuzlukla bağlantı halinde. Kimi bunun farkında, kimi değil. Belki gelecek nesillerde de kalır. Ama baktığımız zaman dünya da yok olacak uzun sonunda. Her şey yok olacak. Başka şeye dönüşecek. Bunları fazla düşünmememiz lazım. Bunları fazla düşündüğümüz zaman üzücü oluyor. Sanata bırakıyorum kendimi, resmime bırakıyorum. Duygularım eşliğinde resmimi yapıyorum. Çok fazla kurcalamamak lazım ortalığı. Hepimiz kendimizi bir ölçelim bakalım. Duygularımızı tamamıyla dışarı yansıtabiliyor muyuz yüz ifademizle? Pek kolay değil bu. İçimizde yaşıyoruz duyguları.